Müthiş bir sucuk köfte yapacağız. Ya Koray, sucuk köfte yapacağız diyorsun ama sucuk kullanıyorsun. Bu arada 4 tane çıkıyor. 400 gram 3 tane olduğu için 300 gram, çünkü ben yarısını tosta yuvarladım. Şimdi hemen sizden istediğim sucukları şu şekil soyuyoruz. Sucuk olarak almanız gereken, görüyor musunuz? Elimle bastırdığım zaman öyle kurumamış bir sucuk aldım. Yani kabuğu çok sert değil. Hemen sucukları şöyle 4'e, 5'e, 7'ye, 8'e, 10'a gelişigüzel doğruyorum. Hani o maç seyretmeye gittiğiniz zaman eskiden o köftenin müthiş kokusunun yanında sucuk kızartırdı ya seyyar satıcıları, işte o efsane sucuklu köfteyi yapıyoruz. Mutfak robotunun içine sucukları atıyorum. Yalnız şu konuda anlaşalım. Bakın, görüyor musunuz? Elimle bastırdığım zaman sanki sucuk içi gibi yumuşak sucuk kullanıyorum. Görüyor musunuz? Tamamen bir sucuk içi şekline geldi. Aynı sıktığınız zaman kıyma şeklinde. Hemen bir kap alalım. Herhangi bir kap. Evinizde bulunan herhangi bir ekmek. Tost ekmeği bile olur. Sadece yarısı. Dilim dilim de yapabilirsiniz. Benim gibi böyle sadece içini de çıkartabilirsiniz. Yarım ekmeğin içi çay bardağı ölçüsüyle yapalım. Eskiden kasaplara gidip, marketlere gidip tarihi bitmek üzere olan sucukları toplayıp bu köfteyi yapıyorlardı. 1/4 kadar süt ekmeğin üstüne döküyorum. Sütle birlikte ekmeği iyice ıslatıyorum. İçine hiçbir baharat atmıyorum. Buradan okuyorum. İçinde olanlar: dana eti, tuz, sarımsak, kırmızı biber, kimyon, karabiber. Bütün baharatlar içinde mevcut. Çok daha lezzetli olması için 2 yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum. Tabii ki bu sucuğu yaparken gidip de piyasadaki en pahalı markaları almıyoruz. Coşkun gibi, Apikoğlu gibi, iç malzemesinden emin olduğumuz, piyasaya göre daha makul fiyatlı sucukları alıyoruz. En sevmediğiniz adamı düşünün, yerden yere vurun. Bütün stresinizi atın. Burası mutfak, kıracağız, dökeceğiz. Kıymanın havasını da alıyoruz. O lavuk, biz köfte yaptığımız sürece ve bu kanal devam ettiği sürece o lavuğu unutmayacağız. Yerden yere vuracağız. Vur lavuğu yerden yere. O yanlışı bize yapmayacaktın oğlum. Tamamen bir iç harcı oldu. Elimizi ıslatmak için biraz su. Şöyle elimizi ıslattıktan sonra, çok büyük olmamak şartıyla, çok da küçük olmasın çünkü pişirirken çekecek. Eli ıslat. İsterseniz bunu hemen kızartabilirsiniz. Ya da isterseniz dolaba kaldırabilirsiniz. Akşam kızartabilirsiniz. Ertesi gün kızartabilirsiniz. Fazla yapıp buzluğa koyabilirsiniz. Buzlukta 6 ay boyunca bozulmadan istediğiniz zaman çıkartıp kızartıp direkt sucuk köftesini yiyebilirsiniz. Şimdi bu hemen dolaba. Bunun yanına cips yapalım. Evde yapılan organik bir cips yapalım. Herkesin yapabileceği, şöyle gelişi güzel 4'e, 5'e, 8'e, 10'a hızlı bölün. Ayrıca bunun yanına bir de sos yapalım. Hem ekmek arası yapalım sucuğumuz, köftemizi, hem de tabakta yapalım. Herkese hitap etsin. Hemen ocağın başına. Biraz tuz. Patatesi geçecek kadar su. Kapağını kapat. Evde yapılabilecek en basit ve en lezzetli cipsi yapıyoruz. Sucuğun yanına. Patatesleri bir kontrol edelim. 20-25 dakika oldu. Patatesler artık batırdığım anda dağılıyor. Şöyle bakalım. Tamam, olmuş.
Sıcakken bir çay kaşığı tuz, hatta 1,5 olsun. 1 çay kaşığı karabiber. Tamamen istediğiniz kadar sarımsak. Ben 4-5 tane kullanıyorum. İsteyen sarımsak tozu da kullanabilir. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Burada baharatları istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Hepsini sıcakken attım. Dikkat edin. Ve sıcakken ezmeye başlıyorum. Tamamen pürüzsüz bir hale gelene kadar ezdim. Sakın bunu makineyle ezmeyin. Yoksa çok cıvık cıvık olur. Bir fırın tepsisi. Bu arada cips yapıyoruz. Unutmayalım. Hedeften şaşmayalım. Yağlı kağıt. Şöyle ceviz kadar. Yuvarla. Çok az bir zeytinyağı. Zeytinyağıyla her yerini yağla. Üstüne bir yağlı kağıt daha. İstediğiniz herhangi bir şeyle bastırabilirsiniz. Ben tepsi kullanacağım. Çok ince olmasına dikkat edin. Böyle ince olduğuna emin olun bu şekil. Şimdi bu fırına kat kat tepsileri dizebilirsiniz. Önceden ısıtılmış fırında 180 derece 20 dakika bittikten sonra 10 dakika içinde sıcakta bekletiyorsunuz. Yalnız kontrol sizde. Dikkatli olun, bunu pişirmesi zor. Hemen altını kısıyoruz. Bir sos tavası, 1, 2, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Bu arada zeytinyağı denemeye devam ediyoruz. Koray lafını unuttu zannetmeyin. En az 30 çeşit zeytinyağı denemişliğim var. Ama istediğimi bulamadım henüz. 2 sarımsak. Sarımsakları şöyle patlatalım. İyice aroması çıksın. Unutmayın, her zaman tuz. Tamamen aroması çıkması için. 1 yemek kaşığı domates salçası. Vefalı Türk'ün gönderdiği biber salçası. Hala kullanıyoruz. Bu arada Vefalı Türk kayıp. Nerede acaba? Vefalı Türk, bir ses ver bakalım. Yarım yemek kaşığı biber salçası. Patatesin sıcak suyundan nişastalı. Şöyle 2 kepçe. Yetmezse devam ederiz. Bakın böyle topak topak kalmamalı. Bakın tamamen su haline geldi, görüyor musunuz? Bir sivri biber, bir tane Charleston biber. Şöyle istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ama çok büyük olmasın. Kıştan hazırladığım domates sosum. Eğer yoksa domates ekleyebilirsiniz. 2 kepçe domates sosu. Domates sosu olmayan direkt domates ekleyebilir. Kabuğuyla birlikte 2 tane ufak boy domates ekleyeceğim. Kıvam alsın, daha da lezzetli olması için. 4'e bölüyorum sadece. Rondodan çekeceğimiz için makineyle pürüzsüz bir sos haline getireceğimiz için kabuğuyla kullanabiliriz. Normalde sos yaparken kabuğuyla kullanmamak lazım domatesi. 1,5 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı şeker, dolu 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kekik ama kırarak tamamen aroması çıksın. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, acı isteyenler için. Tamamen opsiyonel. Acı isteyenler için kırmızı böyle acı biber kullanabilirsiniz. Ben bilecik biberlerim var biliyorsunuz. Hep tariflerde kullandığım, bunu kullanacağım. Ama acı istemeyenler kullanmasın. Opsiyonel. 7-8 parçaya böldükten sonra bu da hemen içine karıştır. Kaynamaya başladığı anda kapağını kapatıyorum. 20-25 dakika pişmesine izin veriyorum. 25 dakika oldu. Kısık ateşte yavaş yavaş pişiyor. Pişti daha doğrusu. Görüyor musunuz kıvamını? Çekince daha iyi göreceğiz şimdi. Şu kıvamı görüyor musun? Yani ne çok koyu ne de çok sulu. Tamamen böyle olmalı. Ekmeği sürecek şekilde. Al, sabah kahvaltıda ye. Kızartma yaptım. Bunu üstüne dök. Ocağımın altı yanıyor. Hemen bir teflon tava. Çok az ama çok az bir yağ. Köfteyi olabildiğince inceltiyorum.
Şöyle tavayı yağlayalım. Evet. Ekmek arası bir de normal tabak yapacağız. Çeyrek ekmek içi alınmış. Bu benim. Bana çeyrek ekmek yeterli şu anda. Biber. Biber çok yakışır. Bunu kendim için hazırlıyorum. Daha da lezzetlendireceğim bunu. Hemen ekmeğin içine acı sosumdan. Tabi acı yapıp yapmamak sizin elinizde. Tamamen seyyar satıcı. Yaptığımız patatesleri hatırlıyor musunuz? Hemen onlar da oyuna. Döküm tavada diğer köfte. Biber, domates. Sostan. Artık şunun bir tadına bakabiliriz. Bu benim zaten. O yüzden rahat yiyebilirim. Açın ağzınızı, her zamanki gibi ilk lokma sizin. İnanılmaz acı. Acı yapıp yapmamak sizin elinizde. Ama tadı nasıl biliyor musunuz? Şov. Ki ben fazla acı sevmem. Hemen cipsler. Yani dışarıdaki sucuk köfteden çok da lezzetli olacağına emin olabilirsiniz. Bu tabak benim olmadığı için ucundan şöyle bir bakacağım. Şimdi köfteleri görüyorsunuz değil mi? Bakın köfte halinde. Ama bunu köfte halinde pişirmek gerçekten zor. Çünkü iç kıvamında olduğu için ilk başta ön tarafını iyi kızartmak lazım. Yani kalıp halinde tam bir köfte gibi çıkmaz. Bu şekilde çıkar. Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Vallahi yani şundan memnun kalmayacak adam zor. Ama pişirmesi zor. Şimdi adamın tabağı batırmayalım. Adamın tabağı ama şu köfteyi alacağım ya. Sos bayağı acı. Bu arada izleyip abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Gözün üstünüzde. Maç başlamak üzere, o yüzden konuyu uzatmıyorum. İyisiniz bugün. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.